Doktor Anıl İşme, kulak boğaz hastalıkları uzmanıyım. Burun estetiği, burun şekil bozukluğundan rahatsız olan hastalarımız için uyguladığımız bir cerrahi prosedürdür. Genellikle genel anestezi altında yaptığımız ve burun şeklinin rahatsız olduğu kısımlarını hastadan öğrenip bunun üzerine çözümler ürettiğimiz bir cerrahi işlemdir. Burun estetiği için genel tavır 18 yaşını doldurmuş. Bu şunun için önemli. Kemik yaşının tamamlanmış olması, kemik gelişiminin tamamlanmış olması önemli. Ve bu yaşı doldurmuş hastaların burun şekliyle ilgili sıkıntılarını farkında olan, problemlerinin farkında olan ve bize başvuran hastalara uygulanabilir. Şimdi burun şekil bozukluğuna genellikle hastalarımızda fonksiyonel olarak da içeride septum deviasyonu dediğimiz burun kıkırdak eğriliğinde eşlik ettiğini görüyoruz. Tabii ki bu estetik bir ameliyat gibi görünüyor ama bizim için içerisinin de fonksiyonel hale gelmesi, açıklığının sağlanması ana amaçlarımızdan bir tanesidir. O yüzden eşlik eden fonksiyonel bir problem varsa eş zamanlı olarak bu ameliyat sırasında düzeltilir. Bu sonuçta burun şeklini düzeltmek için yaptığımız bir ameliyat. Her ameliyat gibi bir takım riskleri ve kişiden kişiye değişen yine farklı özellikleri var. Ameliyat sonrasındaki iyileşme dönemi en az ameliyat kadar etkili ve önemli. Burada fonksiyonel kısım olsun olmasın, işte burun yaraların iyileşmesi, dışında gelişen ödemlerin gerilemesi için bir zamana ihtiyacı oluyor. Bu döneminde hassas bir şekilde takip edilmesi gereken bir dönem olduğunu düşünüyorum. Tabii ki çeşitleri var. Bu yapacağımız ameliyatın içeriğini değiştiren şey bir kere hastanın burnunun şekli, nasıl bir problem olduğu, içeriğiyle ilgili bir eşlik eden septum deviasyonu dediğimiz burun kıkırdak eğriliğinin eşlik edip etmediği örneğin ya da dış şekliyle ilgili hastayı da rahatsız eden, bizim de saptadığımız sadece bir burun kemeri mi, burun ucu düşüklüğü mü yoksa burnun aksıyla ilgili bir kayma veya eşlik eden başka bir problem var mı? Bunlara bağlı. Bunlara göre ameliyat sırasındaki manevralar değişir. Uğraştığımız alan 3 boyutlu, hastanın cildi, kemiği, kıkırdağıyla ilişkili bir işlem planlıyoruz. Bunu sadece bir dijital ortamdaki 2 boyutlu bir görüntü üzerinden planlamak çok doğru gelmiyor. Kişisel fikrim ama kabaca hastaya fikir vermek açısından kullanılabilir. Ben kendi cerrahi planımı yaparken tercih ediyorum. Şimdi ameliyat kemikle de, kıkırdakla da, ciltle de uğraştığımız bir ameliyat. Tabii ki ince ve hassas bir doku burun kemikleri ve oraya yaptığımız müdahaleler ameliyat sonrasında kişinin de ağrı eşiğiyle ilişkili olabilir ama ağrılı bir ameliyattır. Ama bu az önce de bahsettiğim yeni geliştirilen yöntemler veya cerrahi gelişmelerle eskiye göre çok daha az karşılaşıyoruz. Kabaca bir hafta kadar burun içinde yerleştirdiğimiz silikon tamponlar ve burun sırtında da yaklaşık 10 gün tuttuğumuz termal alçılar vardır. Bunlar o 7. ve 10. günler çıkarıldıktan sonra hastanın yine iyileşme periyoduyla alakalı ödemle karşılaşabiliyoruz bazen erken dönemde olduğu için. Bantlama yapıyoruz ama ne içerideki tampon ne dışındaki termal alçı günlük hayatını idame ettirmesine engel değil. Öncelikle ameliyat geçirdikten sonra tabii ki travma her zaman çok önemli. Birkaç ay kadar en azından ufak tefek çarpma ve dokunmalar bile bir şeylerin ters gitmesine neden olabilir. O yüzden travma birinci dikkat edilmesi gereken. Onun dışında iyileşme sürecinde özellikle sigara kullanımının olmaması, burun içini ara ara izotonik solüsyon dediğimiz tuzlu sularla yıkaması gibi tavsiyelerde bulunuyoruz. Bunlardan başka tabii ki takip ediyoruz. Yani hastalarımızın ameliyat olduktan sonra uzun bir süre sık sık kontrollerini görüyoruz. Çünkü erken saptayacağımız bir problemi çözme şansımız varken bu takipler olmazsa bunları çözemeyiz. Kişinin cilt yapısıyla, burun şekil yapısıyla ve yüz şekliyle de alakalı ama ödem herkeste farklı seyrediyor. Bu ameliyat sonrasındaki süreçte. Kalın ciltli hastanın ödeminin gerilemesi biraz daha uzun sürüyor. İnce ciltli hastanın daha erken geriliyor. Ama genel olarak sonuçta amacımızın zaten şekil olarak burnun daha estetik bir hale getirmek olduğu için sonuca eninde sonunda ulaşıyor. Burun ameliyatları estetik işlemler de olsa ikinci bazen üçüncü ameliyatlara ihtiyaç duyulabilecek ameliyatlardır. Bunlar ya cerrahi tekniğe bağlı ya hastanın iyileşme süreciyle ilgili bir takım problemlerden dolayı bazen revizyon rinoplasti dediğimiz tekrarlayıcı işlemler yaptığımız oluyor. Bu ameliyatlar estetik işlem olduğu için hastanın bir kere güzellik algısı, kendi burnu veya yüz şekliyle ilgili algısı kadar bunu cerrahına anlatabilmesi de önemlidir. O yüzden hastayla ne kadar iyi iletişim kurabilirsek
hem taleplerini hem beklentilerini hem de bizim neler yapabileceğimizi planlamak açısından bizim avantajımız olur. Hastanın da avantajı olur. O yüzden hasta cerrah ilişkisinin kuvvetli olması gerektiğine inanıyorum.